Sizce bu UFO mu? Peki ya bu? Ya da bu? Dünyanın en sık gündeme gelen meselelerinden biri UFO'lar. Bu içerikte son dönemde yine sık sık gündemimize oturan UFO'lar meselesine detaylı bir bakış atacağız. Önceden filmlerde sık sık duymaya başladığımız UFO'lar birkaç gündür Amerika'nın güvenlik gündeminde birinci sırada yer alıyor. Yani Amerika ardı arkası kesilmeyen bu UFO'larla mücadele ediyor desek yeridir. Geçtiğimiz birkaç gün içinde 3 kimliği belirsiz uçan obje ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edildi ve müdahaleye uğradı. Bu durum kaçınılmaz olarak akıllara iki ihtimali getiriyor. Ya Çin Halk Cumhuriyeti eski istihbarat metotlarını yeni amaç ve eklentileriyle bir kez daha deniyor ya da Hollywood'un uzun süredir izleyenlerini hazırladığı büyük uzay istilası sonunda Amerikan semalarında başladı. Başlarda ne olduğu anlaşılamayan bu balon hakkında öğrendik ki Amerikan Hava Kuvvetleri tespitlerde bulunmuş ve bunun bir Çin istihbarat balonu olduğuna kanaat getirmişti. Yine daha sonra öğrenebildiklerimize göre balonun anında imha edilerek durdurulması emri ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmiş, ancak 3 yolcu otobüsü büyüklüğünde olan bu balonun yaratacağı enkaz ve neden olabileceği can kaybı nedeniyle bu imha kararı yerine sıkı takip ve elektronik olarak blokaja bırakmıştı. Aktarılanlara göre balonun seyahat süresi Amerikan Hava Kuvvetleri sıkı bir takip içerisinde bulundu ve aynı zamanda balonun herhangi bir şekilde bilgi alabilme veya verebilme kapasitelerini de elektronik harp yöntemleriyle engelledi. Balonun güzergahının en azından bir Amerikan nükleer füze sistemi üzerinden geçtiği de bilinenler arasında. 4 Şubat'ta Amerikan toprakları üzerinden okyanusa doğru ilerleyen balon Amerikan F-22'leri tarafından Güney Carolina açıklarında vurularak imha edildi. Breaking news: just moments ago, the U.S. shot down the suspected Chinese surveillance balloon off the coast of the Carolinas. A recovery operation is now underway. Bu gibi olayların tekrar etmesi riskine karşın ABD ve Kanada ortaklığı ile kurulan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı ise radarlarını daha hassas bir şekilde çalışmaya ayarlamıştı. NORAD olarak kısaltılan komutanlığın radarları bu sefer de birkaç gün içerisinde arka arkaya birçok hareketlilik tespit etmeye başladı. Yarımküre İlişkileri ve İç Güvenlik Sekreterliği Müsteşarı Melissa Dalton bu konuyla ilgili "Bu rakımda hava sahamızı daha inceleyip sık dokuyoruz. Buna radarlarımızı güçlendirmek de dahil ki bu durum kısmen de olsa geçtiğimiz hafta tespit edilen objelerin sayısındaki artışı açıklayabilir" açıklamasında bulunmuştu. Alaska, Michigan ve Kanada üzerinde tespit edilen 3 yeni obje de Çin balonu ile aynı akıbeti paylaşarak bu sefer F-16'lar tarafından havada imha edilmişti. 10, 11, 12 Şubat günleri arka arkaya bu hadiselerin yaşanması ve özellikle Çin balonunun hemen ardından gerçekleşmesi doğal olarak akıllara yeni bir istihbarat aracının denenip denenmediği sorusunu getirdi. Henüz objelerin menşei ve kullanım amacına ilişkin net bir bilgi olmasa da sıklıkla birçok uzmanın kanaati bunların tespit edilebilirliği denenen ve belirli bir irtifada uçabilen istihbarat araçları olduğu yönünde ve yine Çin menşeili olduğu düşünülüyor. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. 12 Şubat Pazar günü imha edilen kimliği belirsiz araçlardan biri Milwaukee, Chicago, Detroit ve Toronto gibi kalabalık kentlerin üzerinde seyrediyordu. Toronto ile Detroit arasında Huron Gölü üzerinde düşürülen aracın 6100 kilometre yükseklikte uçtuğu ve sekizgen biçimde olduğu da biliniyor. Hangi amaçla seyir halinde olduğu bilinmeyen aracın aynı zamanda dışında ipler yer aldığı da aktarılan bilgiler arasında. Ancak bu iplerin herhangi bir yük taşımaksızın aracın dışında bulunması da araç hakkında merak uyandıran hususlardan bir diğeri. Daha öncesinde Cuma ve Cumartesi günleri tespit edilerek imha edilen UFO'ların da sivil havacılığa tehlike yaratabilecek bir irtifada uçmasından dolayı doğrudan müdahaleye müsaade edilmişti. I gave the order to take down these three objects due to hazards to civilian commercial air traffic and because we could not rule out the surveillance risk of sensitive facilities. Çin balonunun aksine objelerin tespit edildiği noktaların Alaska, Yukon kenti ve okyanus üzerinde olması müdahalenin doğrudan yapılabilmesini de kolaylaştırdı. Cumartesi günü vurulan obje Kanadalı yetkililer tarafından silindir biçiminde tanımlanırken 3 objenin de nasıl havada kalabildiğine ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Objelere ilişkin tespit ve inceleme çalışmaları da havada imha edilmelerinin hemen ardından başlandı. Ancak parçalara ayrılmalarından ötürü objeler hakkında
ayrıntılı bilgi elde edilebilmiş değil. Objelerin çalışma biçimine ilişkin eldeki bilgiler daha ziyade müdahale edilmeden önce takipte olan uçakların aktarabildikleriyle sınırlanmış durumda. Ocak ayında ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayınlanan istihbarat raporunda bu ve benzeri şekilde kimliği belirlenemeyen 366 objenin Amerikan semalarında tespit edildiği ve bunların toplam 163'ünün gözlemleme balonları olduğu bilgisi de yer alıyor. Görece basit bir şekilde tespit edilebilen istihbarat balonlarının Amerikan askeri üsleri üzerinde ısrarcı bir hareket sergilemediği de raporda belirtilenler arasında. Öne çıkan teorilerden biri de Çin ve Rusya menşeili olduğu düşünülen bu araçların Amerikan hava sahasında ne kadar ilerleyebileceğinin ve tespit edilme süresinin sınandığı yönünde. Uzmanlar arka arkaya Amerikan hava sahasında ilerleyen ve tanımlanamayan bu yapılarla Amerikan hava savunma refleksini yoklanmış olabileceğini ve mevcut durumun tespiti açısından maliyeti düşük bu araçların kullanışlı olabileceğini düşünüyor. We are consulting with allies and partners on the challenge of identified aerial phenomenon and how we can all work together to deal with that challenge. Bu UFO'ların ne olduğuna dair birçok fikir bulunsa da ne olmadığı konusunda neredeyse herkesin hemfikir olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dünya dışında bir kaynaktan gelmediğine ve çok büyük ihtimalle amacı henüz tespit edilmese de Amerika ile rekabet halinde olan bir devlet tarafından gönderildiğine neredeyse tüm yetkililer kanaat getirmiş durumda. Ancak bu ihtimalde dahi oldukça ilgi çekici bir durum söz konusu. Bu UFO'ların nasıl havada kaldığı ve hareket ettiğinin anlaşılamadığını söylemiştik. Buna ek olarak hepsinin balon mekaniğiyle uçtuğu düşünüldüğünde Çin balonu ile Huron Gölü üzerinde etkisiz hale getirilen UFO mantıklı bir şekilde açıklanabiliyor. Yani gezegensel rüzgarlar olarak adlandırılan ve dünya genelinde seyreden rüzgarlar ile bu cisimlerin aynı doğrultuda hareket ettiği ve daha sonra imha edildiğini söyleyebiliyoruz. Ancak Alaska ve Yukon'da görülen UFO'lar için bu durumdan bahsetmek mümkün değil. Hareketlerinin kaynağının rüzgar olmadığı, izledikleri yol tespit edildiğinde fark edilebiliyor. Nitekim NORAD'ın radar sistemlerinde daha önceden tespit edilen Çin balonu ve benzeri istihbarat balonları içinde bir bilgi girişi bulunsa da UFO'lara dair herhangi bir bilginin bulunmuyor olması da şüpheleri arttıran nitelikte. Alaska'da görülen UFO ile temas etmek üzere görevlendirilen pilot da gördüğü cismin bildiğimiz türden balon veya uçaklara benzemediğini verdiği röportajda aktarmıştı. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft. Konuyla ilgili Amerikan ve Kanada yetkililerinin daha ayrıntılı herhangi bir açıklaması da bulunmuyor. Bilinenlerin kaynağı ise cisimlerin imha edilmeden önce kısa sürede olsa kontrol altında tutularak uçuşlarına izin verilmesinden kaynaklanıyor. Dünya istilaya mı uğruyor yoksa eski yöntemler yeni amaçlar için revize edilerek mi kullanılıyor? Bunu yakın zamanda net bir şekilde öğrenemeyeceğimiz muhtemel. Peki siz bu UFO'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzaylılar gerçek mi ve sizce bizi ziyarete mi geldiler? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla istihbarat içeriği için GZT'yi takip edebilirsiniz. Sizce bu UFO mu? Peki ya bu? Ya da bu? Dünyanın en sık gündeme gelen meselelerinden biri UFO'lar. Bu içerikte son dönemde yine sık sık gündemimize oturan UFO'lar meselesine detaylı bir bakış atacağız. Önceden filmlerde sık sık duymaya başladığımız UFO'lar birkaç gündür Amerika'nın güvenlik gündeminde birinci sırada yer alıyor.